Merhaba, ben Tolga. Ben Gülden ve tabii ki ailemizin en değerli üyesi Max. Karavan yaşantımızın dolu dolu 4 yılı geride kaldı. 5. yıla 81 il Türkiye turu ile başlıyoruz. 3. şehir Denizli'deyiz. 5. sezonda bakalım neler yaşayacağız, hep birlikte görelim. Merhaba. Nasılsınız? Biz trafikle karşılaştık uzun zaman sonra. Bu arada size bir merhaba diyelim dedik. Kırmızı yandı. Trafikte biraz şoförlerle uğraştığım için o yüzden çok sohbete dahil olamadım ama Denizli merkezde gezmeyeceğiz. Sadece işlerimizi halledeceğiz ve çok güzel manzaralı bir yere gideceğiz. Gezmeyeceğiz mi? Bir yer var bizim için. Bizim gezeceğimiz yerler var da öyle işte. Siz çaktırmayın, çok güzel yerlere gideceğiz. Evet, Denizli merkeze gezeceğiz. Biraz bizim işlerimiz var. Yedek tüpümüz bitti. Yedek tüpümüzü dolduracağız. Bir iki banka işimiz var. Oradan sonra kargo teslim edeceğiz. Bileklik siparişleriniz için teşekkür ederiz. Evet. Bol bol malzememiz var. Yine siparişler gelebilir rahat rahat. Var olan, hala stokta olan modellerimiz de mevcut. Ölçüye göre yaptığımız için bir tanesini sanırım ördün değil mi yeniden? Evet. Birkaç kargo göndereceğiz. Evet. Evet. Evet diyorum çünkü. Çünkü hepsi evet. Cevap evet yani. Ondan sonra da birazcık böyle size şehir içini gösterip gezmeye devam edeceğiz. Evet. Aynalı Çarşı'dan sana oyuncak alayım mı? Kamyon var orada. Kamyon ister misin? Muhteşem şehir içi trafiği. Şu anda gidebiliyoruz ama... Ama nasıl gidebiliyoruz? Bir bana sorun onu. Şu anda gidebiliyoruz. Yaklaşık yarım saat, bir saattir falan buralarda böyle dur kalk, dur dön dolaş. Çünkü işlerimizin hepsi şehir içinde olunca, şehir trafiğinde park edecek yer olmayınca sürekli aynı sokaklardan dön geri gel, dön geri gel, dolaş geri gel. Neyse hallettik işlerimizi. Ama gerçekten aşırı yoğun trafiğin olduğu bölgelerde gezmek istediğimiz yerler. O yüzden o yerleri es geçiyoruz. Çünkü gerçekten vakit kısıtımız var. Zaten birine gitsek ikincisi kapanacak. Biz o güzel yerleri size yazı olarak açıklamaya ekleyelim ya da videonun üzerine ekleyelim. Ya ben size söyleyeyim. Zaten yok. Müze yok, var. Yok. Etnografya Müzesi var. Atatürk Evi Müzesi var yine. Size her şehirde müzeleri zaten gezdirdik şimdiye kadar. Denizli'nin içinde de bir müze daha göstermeyelim. Zaten antik kentlere boğulduğunu biliyoruz. Evet, ama bu bölge böyle maalesef. Bir farklı olarak Bezbebek evi burada vardı. Bezbebek evi var. Evet. Bezbebek Ücretsiz. evine gitmeye niyetlenmiştik. Ancak tam trafiğin göbeğinin olduğu sokaklarda, dar sokaklarda yakınından da geçtik ama durabilecek yer yoktu. O yüzden şehir merkezine bu yoğunlukla beraber teşekkür edip yola devam ediyoruz. Teşekkür ederiz Denizli. Bizi kısa süre ağırladığın için. Şimdi güzel yerlere gidiyoruz. Yine Denizli'deyiz ama sadece şehir merkezine veda ediyoruz. Denizli'nin etrafını saran bu dağlar, yani şehir merkezinin arkasında kalan dağlar. Uludağ'a benzemiyor mu bu açıdan baktığımda? Evet. Şehir merkezinin hemen üstü. Ama çok güzel böyle, ne derler ona? Bölüm bölüm dağlar var. Kameraya yansıtamıyor olabilirim mutlaka ama. Evet, merhaba. haricinde bu videoya bir katkıda bulunmak ister misiniz şoför bey? Sevgili arkadaşlar, şu anda yoldayız. Çok güzel, çok karmaşık, çok acayip trafik olan Denizli'nin içerisinden devam ediyoruz. Yayaların kırmızıyla hiç alakası yok, bilmiyorlar. Şoförlerin de ters şeritle hiç işi yok. Geçiyorlar
vardır. İkinci şerit, üçüncü, beşinci şerit çok enteresan bir trafiğe sahip. O yüzden evet haricinde pek fazla katkı veremiyorum şimdilik. Teşekkürler. Abici buyur. Eyvallah Hayırlı abi. yolculuk. Kolay gelsin. Sağ olasın. Evet, vergi dairesinden çıkıyoruz. Karşıdaki dağ en tepe kısmı komple yanık. Yani en yüksek olan bölümü. Altlara kadar komple yanmış. Bu sene ülkemizde çok fazla orman yangını gerçekleşti. Maalesef. Aydın, İzmir, Ankara, Muğla, Antalya. Bir sonraki şehir neresi olacak acaba? Sırt tarlaları çok güzel değil mi ya? Evet ya. Sağlı sollu. Şeytan diyor kır direksiyonu, gir tarlanın içine. Sonra Sonra arabayı bırak orada. Evet. Buralar hazır. Şimdi şuraları hazırlayalım. Yedek suları ön tarafa atayım. sen geç ben uzatayım sana. Al ver, alayım şu tarafa. Ondan sonra uzatırsın. Gidiyor. Çocuğa düşmesin. Bunları da koydum. Şimdi bilgisayarı alalım. Evet, bugün cuma. Bunun şarjı yok. Başka bir şey yok. Şöyle çıkalım. Yardımcı olayım mı? Bastırabilsem. Optimizasyon atacaksın zaten şu anda değil mi önce? Evet, çalışma masamı ayarlayayım. Şöyle açayım mı?
Mikrofonların şarjı dolmuştur herhalde artık. Yani bir zahmet. Zahmetli olsunlar. Bunu yerine koyalım. Dişim ağrıyor ya. Ağrımasın. İlacımız var gerçi de. Var. Hafif hafif ağrıyor da yemekten sonra artık. Tamam. Bugün gün içinde de böyle bir gitti geldi. Şey yapmasın sakın. Yolculuktayız. Evet. Diş ağrıları olmaz. Olmamalı. Tamam. Başka bir şeyim yok. Ha. Baltamı yerine asayım. Yerine as. Yerine. Bıçağını da koy oraya. Bıçağımı da koyayım. Yerlerini O karıştırmayalım. geçen unuttuk ya onu oradan. Evet. Birazcık iz bırakmış arkaya dolaba. Evet ya o şey Ama yapıyor. mendille silince çıktı. Derinin izi çıkmış. Korumanın izi çıkmış herhalde. Evet. Ben çizik zannettim de. Yok. Derinin o arka kısmındaki tokmak kısmındaki yeri iz bırakıyor. Şunu da şöyle koyalım. Ben dolaba bir kısmını yerleştirdim de. Yemeğe ne yapsak aşkım be? Çok yol dolandık. Benim dişimde şey almıştık. Tavuk döner almıştık. Ekmek arası yapalım mı? Ama diyeyim başka bir şeyle uğraşma hiç saatlerce. Şöyle atayım. Onu ısıtalım. Ekmek Yapıştır arası. ekmek arasına. Domatesimiz varsa domates, Var. yoksa ketçap, mayonez. Var, o da var. Öyle halledelim. Oh. Benim işim az kaldı. Tamam. Yarının videosu. Evet, yarının videosu bugünden hazır. Öyle olması lazım yoksa yetişmez. O zaman Ben projeyi kaydedeyim de. aha. Şimdi sana yardıma geliyorum. Çok hızlı olan bir şey zaten. Tamam. Ekmek. Bu da şarjı da olsun. Şu pilin şarjı da dolmuş, onu da alayım. Evet. Çünkü harcadığımız bataryalar. Evet. İkişer iyi ki bunları da almışız. Evet. Tek bataryayla bence iyi bile idare etmişiz. Etmisiz, evet, etmisiz. Bir saniye kirlenme yağlarını. Ben sana ekmekleri vereyim. Evet. Lütfen. Önce bunu ısıtayım, sonra ekmekleri ısıtırız. Çok soğumaz zaten. Ama nasıl bir gündü? Ama çok hızlı bir gündü. Nasıl bir gündü? Nasıl gezdik? Nasıl kilometre yaptık? Bence Şehir kalabalığı. turun en fazla yaptığımız kilometresi olabilir şimdiye kadar. Galiba öyle. Bir gün içerisinde. Gerçekten. Gerçi 250 küsur kilometreyle Kütahya ile yarışır ya. Yarışır. Ama Kütahya'nın Kütahya'da içinde kaç 250. günde gezdik biz? Hayır. Bir günde miydi o ilk gün? İlk gezi turumuz 249 ya da 254 kilometreydi. İlk gün. 13-14 tane yer gezdik oğlum. Ha şey diyorsun, o ilk başlangıç Evet, tavşanlı. Tavşanlı. Evet doğru diyorsun. Seni biraz aydınlatayım. Canım burası niye karanlık ya? Burası niye böyle bir loş? Bu kadar karanlık olmuyor normalde. Yerleşmeye bak. Domates mi, ketçap, mayonez mi? Ketçap mayonez sanki. Tamam. Domatesi alttan almamız lazım da o yüzden. Yok işte, o yüzden üşendim ben de. Bir şöyle koltuğuna koydum. Tamam. Buradan tabak çıkartayım ben bu arada. Masayı ayarladım. Tek tabak yapıyorum. Evet. Ya bu tabaklara ne olmuş? Ne olmuş? Ne olmuş? Ben de onu diyorum. Ne olmuş? İyi yorulduk ha. Allah ayarlayalım.
Hemen kekik, pul biber. Olur. Hoppa. Sana yarım. Ona yarım, evet. Lütfen. Kendini yerden yere atan yorgunlar. Patilere de bakar mısın nasıl kibar yatıyor? Geçiyorum. Tamam. Ben de geldim. Harcamayalık kalmış burada. Neyse, sinek yok Allah'tan. Evet. Sineksiz hava sahası. Dostlar, bize bir yemek molası. Birazdan kahve keyfinde görüşürüz. Elinize sağlık küçük hanım. Afiyet olsun beyefendi. Kahve bekliyor arkadaşlar. Ağzımdakini yutayım da. Orta şekerli, az şekerli, çok şekerli, sade Her çeşit yapabiliriz. kahve bekliyoruz. Arkadaşlarla beraber şuraya oturacağız. Şurada bekliyoruz. Buyurun efendim, sizi şöyle alalım. Yemek faslı bittiyse bunu ben çalışma masası formuna döndüreyim. Kahve keyfiyle birlikte İşbaşı mı? işbaşı. Saat olmuş kaç? Ama mesai bitmiyor. Çalışmaya devam. Yolda ve şehir içinde çok vakit geçirince bugün. Evet. İşler kaldı. Uf, saat 9 olmuş. Maşallah. Ay ay. Şöyle oturayım birazcık. Ama ne gezdik be. Vallahi Hakikaten ayaklarıma gezdik. kara sular indi. Çok geziyoruz. Bak, çok nokta geziyoruz. Şöyle Ya yaklaşayım da sana. durmuyoruz daha doğrusu. Mesela şeyde, Denizli'nin başlangıç videosunda Çivril'de kaldık. Burada dinleneceğiz dedik. Çamaşır yıkadık, dinlenemedik. Çamaşır yıkadık. Yine dinlenemedik. Dinlenme için ayırdığımız günlerde de mutlaka bir şey yaptık yani. Evet ya. Hareketliyiz. Şu kolunu çekebilir misin canım? Ama artık yavaşlayalım bence. Yani işte 3 şehri çok hızlı geçtik. Evet. Tabii arkadaşlar bu hızı anlamıyorlar muhtemelen. Çünkü en az 4 video çekmiş oluyoruz geçtiğimiz şehirlerde. Evet. 4 video demek 1 ay demek, yani 1 ay gezmişiz durumu gözüküyor videolarda. Aynen öyle. Yani videolar hızlı gidiyor. Birçok noktayı birleştirmeye çalışıyoruz. Eğer ki birleştirmeseydik mesela, siz belki şu an şu tarihte hala Kütahya'yı izliyor olabilirdiniz. Evet. Birleştire gidiyoruz çünkü gerçekten çok fazla nokta geziyoruz ama işte size hem detaylara boğmayalım hem de aradaki süreç uzamasını istiyoruz. Yoksa işte Kütahya videolarını 3 ay boyunca izleyeceksiniz muhtemelen. Evet. Ya bir de şey yapmak istemiyoruz. Bazı yerleri de kendimize ayırıyoruz. Çünkü mesela sizlerin antik kent, dağ, taş, tepe sevmediğinizi artık biliyoruz. Oraları izlemek istemiyorsunuz. Çoğunluğun özellikle en azından. Evet. O yüzden güzel olan, göstermeye değer, farklı özellikte olan yerleri kısa kısa size göstermeye çalışıyoruz sadece. Aynen öyle. Onun dışında Mesela biz keyif aldığımız
bölgeleri ya da çok da bir kalıntı bulunmayan, yani göze çarpan özel bir detayı olmayan antik kentleri biz yine kendimiz geziyoruz, tavaf ediyoruz. Max'in halini anladığınız üzere. Yani şöyle söyleyeyim size. Şimdi Gülden'in dediği gibi işte tamamen harabe şekildeki antik kentleri de biz geziyoruz. Çünkü biz seviyoruz buraları. Ama şimdi tamamen harabeyi size gösterdiğimiz zaman siz oradan bizim bakış açımızda görmediğiniz için bir şey anlamayıp videoyu geçiyorsunuz. Videoyu izlememeniz demek de bizim para kazanamamamız demek. Evet. Yani Kaçırma orada olmadan göstermeye çalışıyoruz kısa Evet. kısa. Mesela sanırım Uşak'ta başladık değil mi ilk biz bunları artık Evet. şey yapmaya, kendimiz gezdiğimiz ilk antik kent Uşak'tı. Çok Aynen. bir şey yoktu çünkü birkaç kalıntı vardı sadece, hiçbir şey çekmedik o yüzden size. Burada da Tripolis'i size göstermedik. Mesela Evet. ben hemen gireyim konulara. Denizli merkezde arkeoloji müzesi ile bebek müzesine bilerek girmedik. Evet. Çünkü arkeoloji müzeleri, şehir merkezlerindeki arkeoloji müzeleri genelde hep birbirinin kopyası. Genelde hep aynı. Bebek Müzesi'ne girmeyi düşünüyorduk ama işte o trafikte durabileceğimiz alan yok ve akşam çok geç saate çıkacaktık. Şehir içinde işlerimiz biraz uzadı. O yüzden onları geçtik. Evet. Heraklia Salbeis Antik Kenti diye bir yer daha var. Vakıf tarafına doğru. Hı hı. Tavas Vakıf tarafına doğru bu da. Ondan sonra mesela orayı da gezdik bugün gün içinde. Ama oraya da size aktarmadık. Evet. Çünkü orada da gerçekten çok fazla bir kalıntı yok. Zaten Denizli'de biz şunu fark ettik gezdiğimiz antik kentlerden dolayı. Denizli'de varsa yoksa Pamukkale. Evet, bütün yatırım Pamukkale ve Hierapolis tarafına Evet. yatırılmış sanırım. Evet, Hiç çalışmalar ilgilenilmiyor. devam ediyor. Mesela ondan önce gittiğimiz Laodikya. Orada da çalışmalar devam ediyor ama o da muhtemelen Pamukkale'nin hemen dibi olduğu için. Aynen öyle. O yani karşılıklı olduklarından dolayı. Mesela Tripolis Pamukkale'den 25 kilometre ötedeydi. Hı hı. Ama abi hiçbir şey yok. Güvenlik gişesi olmak üzere hiçbir şey yok yani. Bayağı Yani açık alan. hiçbir şey yok. İlk gittiğimiz Kolesyo muydu? Denizin içine girmeden önce yukarıdaki. Evet. Laodikya'dan önceki yer. Evet öyle bir yerde. Kolosse mi? Öyle bir şey. Kolosse'ydi Kolosse. galiba. Orada da. Evet, orada da az Kolosse. kalıntı var. Yine bir çalışma yok. Tabii. Çalışma var da şey yok yani. Gişe, müzeler müdürlüğü uyarıları falan, şey böyle güvenlikten kart okutma falan yok öyle şeyler. Aynen öyle. Mesela Çivril'in oradaki BC Sultan Türbesi ve BC Sultan Höyüğü var. Evet, orası çok güzel bir yerdi ama Size göstersek hiç Evet. anlamayacağınız, yani birçok kişinin anlamayacağı ve ya bu ne ya of falan diyeceğiniz yerler. Ama biz buraları gezmeyi ve o tarihe böyle biraz yaklaşmayı seviyoruz. Ondan sonra mesela Işıklı Çivril'de, Işıklı köyünde o millet bahçesini gösterdik size. evet. Onun hemen önünde de Roma hamamı vardı. Roma Evet, hamamı köşede kalıntıları Roma hamamı vardı. vardı. Mesela onları da falan da göstermedik. Yani Çünkü konumları çok fazla birleştirmeye çalıştığımız için böyle bir karmaşa da olsun istemiyoruz. Evet. O yüzden orayı size göstermedik mesela. Kendimiz dolaştık, baktık. dediğimiz gibi işte bazı şeyleri size gösteremiyoruz. Yani çok sevmediğinizden kaynaklı olarak. Ama Denizli'de şunu çıkarım yapabilirim. Bu Denizli'nin son videosu olacak. Evet. Bu videoyla Denizli'ye veda ediyoruz. Evet, kaldığımız yere inanamazsınız. Tam böyle iki ilin sınırında bir yerde kaldık. Hani Evet. o yüzden size kaldığımız noktayı da çekemiyorum. Çünkü gerçekten çekilebilecek bir yer değil. Evet. Yol Sadece ortasında. bu akşam ilden çıkmamak için, yani Denizli'den çıkmamak için böyle uygun bulduğumuz bir yere yerleştik. Evet. Sabah yola devam edeceğiz. Öyle bir yerdeyiz ki çok enteresan bir yerdeyiz. Yani sınırlarımızdan biri Aydın, biri Muğla, biri Burdur. Hepsine çok yakınız. Yani çok enteresan bir noktadayız. Hepsine çok yakın olamayız çünkü bir ilin sınırındayız. Hepsine yakın olamayız. Öyle bir yeri yok. O zaman ikisine yakınız. Evet, ikisine çok yakınız. Ben o alt sivri köşe diğer tarafta birleşiyor diye Bir de düşündüm. şey o var, yüzden. pardon, Afyon da var. Özür dilerim, ben Afyon'u unuttum. Aydın, Muğla, Burdur Evet. ve Afyon. Uşağı saymıyoruz. Geçtik zaten Uşağı. Evet. Bu 4 il sınırının birinin neredeyse dibindeyiz. Tabii birkaç kilometre gitsek muhtemelen il tabelasıyla karşılaşacağız. Bakalım kimler doğru tahmin edecek. Bu videonun altına yorumlarda yazarsanız sevinirim. Çok güzel bir yere gideceğiz ama sonrasında. Evet. İlk noktamızı şimdiden belirledik, pardon. Ya Rabbi şükür. Kaşığa denk geldi. Teşekkür ederim. Pardon.
Geleyim ben de öyle devam edelim. Hadi Şimdi öyle bölmeyin devam edelim. konuşmayı. Bir sonraki video için çok güzel bir yer düşündük. İnşallah konaklayabilecek bir yer bulabiliriz. Çünkü koruma alanında olan bir yer. Baktım Öyle baktım ufak. var Var mı? konaklayacak yer. Tamam. Birkaç alternatif var. Evet, biz motosiklette geldiğimizde bu bölgeye bulamamıştık çünkü. Bayağı bir sinir krizleri geçirmiştik. Evet, hiç. Otelde konaklamıştık. Ki biz yani Ki biz biz aynen. motosiklet ve kamp ya çadırla gezi yaptığımız dönemlerde bayağı otele para verdik yani. Evet. Beğenemediğimiz için orayı ama şimdi bu sefer beğeneceğiz. Sen konuş, ben hemen bir soda alıp geleyim marketten. Marketten tamam. Soda içelim. Bakkal amca yazdırdın mı? Yazdırdım. Yazdırdım. Bu ara harcamamız çok. Ay. Yani sevgili dostlar, Denizli Denizli'de biz daha önce antik kent gezmedik. Değil mi? Motosiklette vesairede. Yok. Denizli'nin içinden çok geçtik. Denizli'nin Ama ne içinden Pamukkale'ye geçtik. uğradık ne antik kent gezdik. Evet, Denizli'nin içinden geçtik ve sanırım Datça'ya giderkenki turdaydı. Tam Denizli'nin ortasından geçip dağın üstünden atladık hatta hatırlıyorsan. Aynen. Otoyoldan değil de Dağ dağdaki yoluna eski yoldan vermişti gitmiştik. GPS. Öyle bir geçtik Denizli'nin içinden. Daha önce gezip görmemiştik ne şehir merkezini ne de ilçelerini. Antik kentlerin aşırı fazla olduğunu biliyorum ama Denizli'de ilgili. Evet. Yani antik kentler aşırı fazla ama hiç mi bakılmaz ya? Sadece İşte, Pamukkale mi? Evet, rağbet o tarafta. Pamukkale'de de şöyle söyleyeyim, ben Pamukkale'de ilk gittiğimizde evet mükemmel bir alanla karşılaşıyorsun. Gayet büyüleyici bir alanla karşılaşıyorsunuz ama ben sonrasında yukarı çıkıp o susuz kalan travertenleri gördüğümde de hayal kırıklığına uğradım. Evet. Aslında çok daha büyük bir yer olduğunu yukarı çıkmadan Evet. anlamıyorsun. Çünkü geliş güzergahımızdaki yol tarafı tek açısını gösteriyor. Yani bu yüzü gösteriyor. Bu tarafı görmüyorsun hiç. Aynen öyle. Ben şey dedim hatta Tolga, yani bu kadarcık bir yer miymiş acaba? Yani bizim çocukluğumuzda izlediğimiz Pamukkale bu kadar olmaması Evet. lazım diye defalarca Hep konuştuk. konuştuk kendi Eski aramızda. 80'li yılların 60'lı yılların fotoğraflarına baktık. Hatta sevgili Barış Manço'nun videolarını izledik. Belgeselini izledik tekrar. Çünkü hani bunu hatırlıyor olamayız biz dedik hep. Daha büyük havuzlar vardı, işte insanlar giriyorlardı. Katman katmanlı falan. Yukarıya çıkınca o bölgeyi gördük evet, ama aşağıdan yok olamaz falan diyoruz yani. Evet, bu videoda da özellikle dedik ki biraz daha karavan hayatı olsun. Evet. Hani hem biraz yol yapalım, biz şehir içini size gösterelim. Ondan sonrasında dedik biraz daha karavan hayatı Mümkün olsun olduğunca diye. yolda da doğayı göstermeye çalıştım ben size Tolga kullanırken karavan. Çok güzel dağ manzaraları var Denizli'nin. Ama sıcaktı. Yani bu sezonda bu kadar sıcak olması beni şaşırttı gerçekten. Beklemiyordum yani. Ya hele ki Antalya'daki arkadaşlarımızla konuştuk. Ya dedik Antalya kaç derece arkadaş dedik ya. Kaç derece oralar? Siz ne yapıyorsunuz bu mevsimde oralarda burası bu kadar sıcaksa diye. Dedi ki 28 derece. Gülden şöyle bir soru yöneltti. Gecesini demiyorum, gündüz kaç derece? Evet, yine inatla 28-29 maksimum dedi. Dedim şaka yapıyorsun. Biz gelelim diye söylüyorsun bence. Çabuk gelelim diye söylüyorsun bence. Bayağı ekran görüntüsü hatta hava durumundan gerçekten 28-29 derece Antalya'yken biz Denizli'de 34 dereceydi o gün. 34 derecede yandık resmen. Canımız çıktı yani o sıcaktan. Ya Max abonde ne oldu? Şöyle, Kütahya'da biz biliyorsunuz kışlıklarımızı çıkartma niyetindeydik. Uşak'ta biraz erteledik ama Denizli'ye gelince yani Şimdi bahar aylarına girdiğimiz için Max'in tüy dökümü biraz fazlalaşmıştı. Diyorum. Çünkü son 3 gündür tüy dökmeyi bıraktı. Kışlık tüyleri çıkmaya başlıyordu. Ötekiler dökülüyordu. Evet. Yazlıklar dökülüyordu ve kışlıklar çıkmaya başlıyordu ama farkındasın değil mi? 3-4 gündür tüy dökmüyor artık. Yani Max tüy dökmeyi bile bıraktı. Ha, o Öyle kadar bir sıcağı durum var var. yani şu Evet. anda. Gerçekten. Ya Denizli güzeldi ama şimdi Güzeldi. Daha çok doğada vakit geçirebildik. Denizli'ye Evet. çok güzel başladık zaten Göl'le beraber. Aynen. Biz Denizli'yi sevdik yani. Sadece şehir merkezi kalabalığı. şehir merkezlerini sevmiyoruz dostlar. Evet. Yani o kalabalık, o hengame bizi gerçekten çok yoruyor. Şehir merkezlerinde konaklamayı da sevmiyoruz. Çünkü daha güvensiz geliyor bize. Biz Evet, daha... Buyurun. Lütfen. Bazı şehirleri ayırabilirse. Mesela Evet. Kütahya şehir merkezinde çok rahat konakladık. Çünkü sessiz bir bölümündeydi. Şehrin göbeğinde olmasına rağmen. Kimse Evet. kimseyi rahatsız etmedi. Kesinlikle. Havası güzeldi, serindi. Böyle bir trafik karmaşası. Keşmekeş yoktu. Denizli'nin içini düşünürsen mesela gibi. Evet. Bazı şehirleri eleyebilirse bu durumda. Ama genel anlamda biraz sevmiyoruz.
karavanla çıktığımız 81 il Türkiye turunun Üçüncü şehrini üçüncü şehri bitirdik. bitti. Bu üçüncü şehrin Denizli'nin son videosu. Evet. Vay be. Denizli bitti. Dördüncü şehir bakalım neresi olacak? Bakalım neresi olacak? 4, 5, 20, 30, 40. Çok güzel yerler gezeceğiz. 81 il gezeceğiz. 3 gitti. Bugün çok bahsedemedim ben trafikte keşmekeşten dolayı. Verdiğiniz bileklik siparişleri için Evet. teşekkür ederiz. 4 tane siparişi bugün kargoladık. 3 tanesi elimde olan bedenlerden denk geldi. Bir tanesinin üretimini yaptım. 4 tane bileklik sahiplerine ulaşacak inşallah en kısa zamanda. Güzel günlerde kullansınlar. Kullandıkça bizi hatırlasınlar. Hatırladıkça videolarımızı izlesinler. Evet. Tabii ki sizler de izlemeye devam edin. Hatta bileklik sipariş verin. Videonun açıklama bölümünde Shopier linkimiz mevcut. Bilekliklerimiz sadece kendiniz olarak düşünmeyin. Kamp yapmayı seven bir arkadaşınız vardır. Erkek arkadaşınız vardır, kız arkadaşınız vardır. Onlara hediye olarak da gönderebilirsiniz. Babanız kamp yapmayı çok seviyordur. Anneniz kamp yapmayı çok seviyordur. Onlara hediye olarak gönderebilirsiniz. Özel günler yaklaşıyor. Her gün bir özel gün. Evet, renk renk aksesuarlar olarak kullanılabilir aynı zamanda. İlla doğada vakit geçirmeye gerek yok bunlar Tabii için. ki. Kahve keyfimize bizlerle birlikte ortak olduğunuz için teşekkür ederiz. Bizim sohbetimizi çektiğiniz için, başınızı ağrıttığımız için özür dileriz. Bizim sohbetimizi çektiğiniz için de teşekkür ederiz. Ben de onların adına estağfurullah diyeyim var şimdi. Estağfurullah diyenler vardır herhalde. Bir sonraki Karavanla 81 il Türkiye turunun bir sonraki ili neresi olacak? Bunu öğrenmek için videoların bunu öğrenmek için videonun zil kısmını tıklayın. Butonları tıklayın. Boş verin ya, kapatın gitsin abi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hayır. Bir sonraki videoda hangi şehirde olacağımızı öğrenmek için eğer bizi takip etmiyorsanız abone olup bildirim zillerini açmanız yeterli. Videolarımız başlamadan önce size bildirim gelir ve bizimle birlikte videonun canlı sohbetinde, videonun ilk gösteriminde canlı sohbette bizimle birlikte sohbet edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şapata 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 şapata. Onun bir yöntemi var.